Vücudumuzda 75 ila 100 trilyon arasında hücre olduğunu bilmekteyiz. Ve bu mikrobiyal yapıların önemi sıkça vurgulanmaktadır ve detaylı araştırılmaktadır. Hücrelerimizden 10-15 kat daha fazla olduğu ifade edilmektedir. Mikrobiyata en fazla bağırsak sisteminde bulunmaktadır. Çok sayıda bakterilerden, virüslerden, mantarlardan ve bunlara benzer organizmalardan meydana gelmektedir. Bu mikroorganizmaların sağlığımızı doğrudan etkileyen önemli rolleri vardır. Özellikle bağırsak mikrobiyatası sindirim sistemi sağlığından bağışıklık sistemine kadar geçen birçok rahatsızlıkta ve hastalıkta rol oynamaktadır. Sağlıklı bir mikrobiyata ise hastalıklardan korunmada ve sağlıklı bir metabolizma sürdürebilmemizde anahtar rol oynamaktadır. Evet sevgili dostlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz mikrobiyata. Mikrobiyata insan vücudunda sindirim sisteminde daha fazla olmak üzere vücudumuzda bulunan neredeyse tüm organlarımızda yer alan yararlı ve zararlı mikroorganizmaların bir bütünüdür. Eğer vücudumuz bir denge içinde yaşarsa sağlıklı olmamız mümkündür. İşte gördüğünüz gibi mikrobiyatanın içinde de hem yararlı hem de zararlı mikroorganizmalar bulunmaktadır. Vücudumuzda bu dengenin korunması önemlidir. Yani sağlığımızı koruyabilmek için mikrobiyatamızın dengeli olması gerekir. Mikrobiyata çoğunlukla deri, solunum sistemi, mide bağırsak sistemi, idrar yolları ve seks yolları, ağız ve yutak bölümünde bulunmaktadır. Ancak son dönemlerde yapılan birçok çalışma sonucu bize göstermiştir ki mikrobiyata neredeyse testisler ve beyin dahil tüm organlarımızda bulunmaktadır. Mikrobiyatanın genetik yapılarına mikrobiyom denilmektedir. Bilim insanları mikrobiyatanın tespitinde mikrobiyomların varlığı kullanılmaktadır. Günümüzde mikrobiyomların genetik haritaları çıkarılarak insan sağlığı üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Ayrıca insan hücrelerine göre neredeyse 150 kat daha fazla genetik bilgi taşımaktadır mikrobiyatalar. Ayrıca kendi hücrelerimize göre 150 kat daha fazla genetik bilgi taşıdığı ifade edilmektedir. Mikrobiyata bulunduğu hücrede ya da organlarda denge durumuna göre yararlı veya zararlı etkiler yaratabilmektedir. Mikrobiyatanın en çok etkilediği yapı başta sindirim sistemi olmak üzere bağışıklık sistemidir. Bağırsakta yer alan mikrobiyatamız vücutta önemli mekanizmalardan sorumludur. Bu nedenden dolayıdır ki sevgili dostlar ikinci beyin olarak adlandırılmıştır. Doğmadan önce anne karnında başlayan mikrobiyata oluşumu ve mikrobiyom süreci doğumla birlikte hızlıca artmaya başlar. Çevrenin de etkisiyle tüm yaşamımızda, sağlığımızda ve hastalıklarımızda bizi kısmen yöneten ve yönlendiren ve metabolizmamızı etkileyen görünmez bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Mikrobiyatamızın ana kaynağı bağırsaklar olduğuna göre ağızdan aldığımız her şeyde mikrobiyatanın olumlu ya da olumsuz etkilediğini düşünebiliriz. Beslenmeyle ve gıdalarla ya da takviye gıdalarla aldığımız probiyotikler, prebiyotikler, simbiyotikler ve postbiyotikler mikrobiyatamızı olumlu yönde etkilemektedirler. Bu konu başlıklarını daha sonraki videolarımda sizlerle ayrı ayrı paylaşacağım. Literatüre baktığımızda günümüzde birçok hastalığın mikrobiyata dengesizliğinden kaynaklandığı ortaya konmuştur. Bunun evrensel olarak saptanabilmesi için 2007 yılında dünyada global olarak başlatılan İnsan Mikrobiyom Projesi bulunmaktadır. Halen dünyada birçok araştırma merkezinde bu çalışma devam etmektedir. Ülkelerin, bölgelerin ve iklimlerin, kültürel ve etnik yapıların, bebek, çocuk, ergen, orta yaşlı ve yaşlıların hem sağlıklı dönemlerinde hem de hastalık dönemlerinde ortaya konulan mikrobiyataya ait mikrobiyomlar saklanmaktadır. Yaşam tarzları, beslenme, ilaç ve gıda takviyeleri kullanımları, hareketsizlik veya hareketlilik durumları, genetik hastalıklar, kısırlık, anomalili doğanlar, handikaplı bireyler gibi
gibi aklınıza gelen birçok durumda mikrobiyom çalışmaları yapılmaktadır. Bundan da anlaşılabileceği gibi herkesin temel mikrobiyatası aynı fakat durumlara göre farklılıklar gösterebildiğini görmekteyiz. Sevgili dostlar, mikrobiyata dengesizliği en çok mide bağırsak sistemini etkilemektedir. Sindirim problemleri ve hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Gördüğümüz gibi sindirim sistemi mikrobiyatanın temelidir. Eğer bu temel bozukluk devam ederse başta ürogenital ve nörolojik sistemlerdeki mikrobiyatalar etkilenerek bu dokularda hastalıklar meydana gelecek ve eğer bu süreç düzelmeden devam ederse diğer tüm organlarımız negatif yönde etkilenecektir. Sevgili dostlar, bağırsak mikrobiyatası günümüzde bağırsak florası olarak da tanımlanmaktadır. Bağırsak florası vücudumuzun ekosistemini korumaktadır ve çok önemli biyokimyasal olayları gerçekleştirmektedir. Bilinen en önemli faydaları besinlerin parçalanması, başta bağırsak sisteminde olmak üzere tüm vücudumuzdaki bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, bazı moleküllerin ve vitaminlerin sentezlenmesidir. Evet sevgili dostlar, acaba mikrobiyata nasıl tespit edilir? Gördüğümüz gibi mikrobiyata en çok bağırsaklarımızla ilişkilidir. Kabaca büyük abdest, kaka, feçes veya gayta olarak da isimlendirdiğimiz dışkı örneklerinde mikroorganizma analizi yapılmak suretiyle elde edilir. Hastanelerde ya da kliniklerde güncel olarak yapılan budur. Yapılan bu testlerde sadece zararlı mikroorganizmalar gösterilmektedir. Ancak mikrobiyata hem yararlı hem de zararlı mikroorganizmaların gösterilmesiyle elde edilir. Bu da ancak mikrobiyom testleriyle ortaya konulabilir. Mikrobiyom testleri birazcık pahalı testlerdir ve bazı merkezlerde yapılabilmektedir. Ancak bu test ile trilyonlarca mikrobik yapıların hangilerinin hangi organlarda var olduğu gösterilebilir. Herhangi bir dönemde tespit edilen bu mikrobiyomlar mikrobiyom bankalarında veya arşivlerde saklanır. Aynı zamanda o anda kişilerin belirlenmiş özellikleri not edilir, kaydedilir ve mikrobiyatasıyla karşılaştırılır. Ayrıca aynı koşullarda yaşayan diğer normal insanlarla da karşılaştırılır. Eğer mikrobiyata dengesizliği söz konusu ise ve o hastaya tedavi ya da terapötik işlemler yapılacaksa mikrobiyatadaki eksiklikler ya da fazlalıklar irdelenir, incelenir ve durum tespiti yapılır. Eğer etki eden kötücül faktörler varsa bunların üzerinde çalışmalar yapılır. Analizleri yapılan kişilerde mide bağırsak problemleri başta olmak üzere kolon kanseri, otizm, Alzheimer, obezite, alerjik bağırsak sendromları gibi birçok hastalığın varlığına bakılır. Çünkü bu hastalıklarda mikrobiyata değişikliği birçok çalışmada gösterilmiştir. Sevgili dostlar, en ideali doğumdan itibaren tüm insanlara belirli dönemlerinde mikrobiyom çalışmaları yapılarak elde edilen verileri mikrobiyom bankasında saklamak ve gerektiğinde kullanmaktır. Bu sayede hastalığa uygun olarak oluşturulacak yeni tedaviler bu kişilere uygulanabilir. Bağırsaklar için laboratuvar ortamında yapılan bu testte şu durumlardaki rahatsızlıklar hedeflenebilir. Obeziteye yatkınlık ve laktoz intoleransı, gluten duyarlılığı ve gıda alerjileri, mikroorganizma kaynaklı problemler, bağırsakta bulunan mikroorganizmaların sayısı, türleri ve yoğunluklu olduğu bölgelerin belirlenmesi gibi birçok parametre elde edilebilir. Peki sevgili dostlar, mikrobiyatanın görevleri nedir? Niye vücudumuzda bulunmaktadır? Birincil görevi vücudumuzu dengede tutmak, yani vücudumuzun homeostazisini sağlamasıdır. Bunun dışında mikrobiyatanın gerçekten müthiş görevleri vardır. Ve mikrobiyatamız bozulduğunda yerine getireceği bu görevler allak bullak olmaktadır. Yani sadece mikrobiyatanın dengesizliği söz konusu değil, yaptığı görevler de başarıya ulaşamayacaktır ya da kötü moleküller üretmeye başlayacaktır. Vücudumuz için B ve K vitaminleri üretilmesini sağlar. Bağırsak geçirgenliğini düzenler. Bizim eskiden bildiğimiz gibi sadece beyinde üretildiğini sandığımız serotonin hormonunun bağırsaklarda üretilmesini sağlar. Bunların haricinde yaptığı etkileri ekrandaki tabloda görebilirsiniz. Şimdi biraz da mikrobiyatayı bozan durumlardan bahsedelim. Bağırsak mikrobiyatamız bozulduğunda ilk önce sindirim sistemi problemleri başlar.
Besinlerin sindirilmesi tehlikeye girer. Gıdalardan alabileceğimiz maksimum fayda gittikçe azalır. Hatta gıdalardan fayda umarken zarar verir hale gelirler. Ve eğer maksimum faydayı alamaz isek vücudun ihtiyacı olan enerji, hücrelerimizin yenilenmesi ve hücre doku iyileşme süreçlerinde olumsuzluklar başlar. Bağışıklık sistemi negatif etkilenir. Bağışıklık sistemi etkilendiğinde ise immün savunma mekanizmalarımız maalesef ya kısmen hastalıklara karşı bizi savunabilir ya da hiç savunamaz hale gelirler. Bu süreçlerin ilerlemesi halinde başta sinir sistemi, beyin ve diğer organlarda etkileneceğinden dolayı diğer organlarda negatif etkilenmektedir. Son dönemlerde yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda kronik enflamasyona bağlı oluşan otoimmün hastalıklarda bağırsak florasının ve mikrobiyotanın dengesiz olduğu ortaya konulmuştur. Şimdi sevgili dostlar, mikrobiyota dengesini bozan durumlara şöyle kısaca bir göz gezdirelim. Diğerlerini ekranda sizler görebilirsiniz. Bireyin yaşam tarzı mikrobiyotada oldukça önemlidir. Kötü alışkanlıkların olması, yetersiz beslenme, kötü beslenme gibi birçok olay burada düşünülebilir. Uyku bozukluğu ve stres neredeyse modern dünyada herkeste görünen olaylardan biridir. Ve en önemlilerinden biri de maalesef marketlerde ve süpermarketlerde rafları rengarenk donatan, albenisi yüksek, endüstriyel, paketli ve işlenmiş gıdalar bulunmaktadır. Bunların içinde sentetik maddeler, katkı ve dolgu maddeleri bulunmaktadır. Bunların çoğu vücudumuza yabancı maddelerdir. Mikrobiyotamız bozulduğunda ortaya çıkan tüm problemler ekranda sizlere sunulmuştur. Peki sevgili dostlar, mikrobiyotamızı nasıl sağlıklı hale getirebiliriz? Bir de kısaca buna bir göz atalım. Lifli beslenme, tam tahıl, baklagiller, meyve, sebze ve balık, beyaz ve kırmızı eti dengeli, yeterli ve düzenli tüketmeliyiz. Lifli beslenmeyi asla unutmamalıyız. Eğer sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenirsek bağırsaklarımızdaki yararlı bakterilerin sayısını artırırız. 1. Probiyotikli gıdalardan zengin beslenmeliyiz. 2. Probiyotikli gıdaların çoğalmasını artıran prebiyotikli gıdalarla zengin beslenmeliyiz. 3. Makro ve mikro besinleri dengeli şekilde almalıyız. 4. Karbonhidratlardan ve doymuş yağlardan uzak durmalıyız. 5. Protein ve doymamış yağlardan zengin beslenmeliyiz. 6. Antioksidanlardan zengin beslenmeliyiz. Evet sevgili dostlar, bu şekilde davranırsak mikrobiyotamızı yararlı olarak bizlere hizmet vermesini sağlayabiliriz. Eğer bunlar yeterli gelmez ise ya da bu besin maddelerini bulamıyorsanız takviye gıda şeklinde probiyotikleri, prebiyotikleri ya da simbiyotikleri alabilirsiniz. Mikrobiyota problemleri kronikleştiğinde ve buna bağlı hastalıkların tedavi edilmesine rağmen çözülemediğinde gayta nakilleri gündeme gelmiştir. Ve halen dünyada birçok merkezde bu nakiller yapılmaktadır. Bu konuyla ilgili daha sonra sizlere bir video hazırlayacağım. Evet sevgili dostlar, bugün de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın ve hoşça kalın.